Herkese merhaba. Bu videoda Excel 365'in fonksiyonlarından filter yani filtre fonksiyonunu anlatacağım. 2019'dan önce kullandığımız Excel'lerde yani daha doğrusu eski versiyonlarda bile biliyorsunuz data filter'la çeşitli işlemler, filtreleme işlemleri yapıp başka bir alana kopyalayabiliyorduk. Hala da yapabiliyoruz ama 365 versiyonlarında bunu Excel bir fonksiyon olarak sundu. Bunun ne faydası oluyor? Farklı alanlara, farklı sayfalara daha dinamik raporlar oluşturabiliyorsunuz buradaki gibi. Şimdi bu tabloda şurayı sileyim. Amacımız buradaki seçtiğimiz kriterlere göre, filtrelere göre ürün adı, türü, marka ne olursa olsun buraya getirmek dinamik bir şekilde. Buradaki tablo güncellenince buradaki rapor verisi de güncellenecek. İşte bunu filtre fonksiyonuyla yapabiliyoruz. Şimdi şunu silelim. Buradaki sütun başlıklarını buraya kopyalayıp yapıştırdım. Fonksiyonumuz şu şekilde çalışıyor. Ben İngilizce kullandığım için Excel. Filter fonksiyonu adı. Zaten burada bakın ipuçlarını gösteriyor. Fonksiyonun nasıl kullanılması gerektiğini. Array dediği dizi. Sütun başlıkları hariç A2 F25 aralığını seçiyorum. Türkçe Excel'lerde noktalı virgül, İngilizcelerde virgül kullanıyor. O yüzden ben virgül kullandım. Siz Türkçe kullanıyorsanız noktalı virgül kullanınız lütfen. Parantez açtık. Ne soruyor bakın burada include. Yani hangi alanı filtreleyeyim diyor. Ben ürün adını buraya daha önce yazmıştım. Ürün adım yani ürün adım ne oldu? Aralığı seçtim. C25 aralığını seçtim. Eşittir. Buraya daha önce yazdığım için elle waffle yazmıyorum. Bir sonraki kriterde elle yazacağım. Ama pek tavsiye etmiyorum. Sadece görün diye bu şekilde yazdım formülü. Eşittir H5 waffle olsun dedik. Ürün adımız. Parantezi kapattık. Şimdi ikinci kriterime geçiyorum. Bakın burada bana yıldız yani çarpı kullanmam gerektiğini söylüyor. O yüzden buraya çarpı ikinci kriterim giriyorum şimdi. Yine parantez açtım. Bu sefer ne olsun? E2 E25 aralığım ürün türüm. Burayı seçiyorum. Eşittir. Tırnak içinde. Bu sefer elle yazıyorum ama pek tavsiye etmiyorum dediğim gibi. Yanlış yazılabilir. Bu sefer formül hata veriyor. Atıştırmalık diye yazalım. Parantezi kapat. If empty yani boşsa ne yapayım diyor. Boşsa da diyoruz ki boş bırak. Çift tırnak çift tırnak kapattık. Enter'a bastık. Evet bir yerde bir hata var. Bakıyorum şurada. Formülde bir hata arıyorum şimdi. Şurada filtre dedik. Aralıklarda bir hata var mı? Bakıyorum. Yani hata yok aslında. Evet geldi. Biraz online Excel kullandığım için formülü geç algılıyor. Bakın buraya waffle'ı getirdi mesela. Şuraya waffle değil de işte ne diyeyim ya da bir alana daha waffle yapalım şimdi. Şuraya. Bakın dinamik bir şekilde aşağı doğru güncelleniyor bakın gördüğünüz gibi. Ya da bu alandan şu waffle'ların yerine başka bir stok kodu yapıştıralım. Bakın. Bu sefer de dinamik bir şekilde buradaki tablom da silinince buradaki filtreleme alanlarını da siliniyor. Yani çok daha dinamik ve çabuk raporlama özelliği sunuyor. Şimdi bir örnek daha yapalım ve videoyu bitireyim. Burada da stok takibi yapıyorum. Mesela sıfıra düşen stoklar, sıfırdan büyük olan stokları ayrı bir alanda görmek istiyorum. Bu A ile B sütunlarındaki marka ve stok adetlerinin olduğu tablo, ana tablo. Bütün otomobil markalarının isimleri ve stok adetlerini görüyoruz burada. Şimdi buradaki amacım sıfırdan büyük olan stok değeri, stok adedi sıfırdan büyük olan araba markalarını buraya getirmek.
Şunu sileyim. Eşittir. Filter aç parantez aralığımı soruyor. Sütun başlıkları hariç hepsini seçiyorum. A2B 126'ya kadarmış. Virgül. Şimdi filtre kriterimi gireceğim. Stoka dedim. Büyüktür 0 olacak. O yüzden öncelikle aralığı seçiyorum. Stok adetlerimin yer aldığı B2 B126 aralığını seçtim. Büyüktür 0. Stok adedi 0'dan çok olanları getireceğiz. Enter'a bastık. Evet. Buraya getirdi. Şimdi ikinci bir alan yarattım kendime burada. Filtreleme alanı. Burada da sıfırlanan stoktan, yani sıfır stok değeri sıfırlı olanları görmek istiyorum. Şunu da sileyim. Eşittir. Yine filter dedik. Aç parantez. Yine A2 A126 aralığını seçeceğim bu sefer. Şurada. Virgül. Bu sefer sadece marka değerlerini getirsin istiyorum. O yüzden A2 A126 aralığını seçtim. Dikkat ederseniz burada A2 B126 aralığını seçmiştim. Stok değer adetlerini de görmek istiyordum orada. Burada sadece markaları görmek istiyorum. Stokta yer almayan, şu anda stok adedi 0 olan markaları görmek istediğim için sadece A2 A126 aralığını seçtim. Yine stok adedi sütunumu başlıklar hariç seçiyorum. Deminki formülde de aynıydı bu zaten. Burada bir değişiklik yok. Bu sefer ne diyeceğim buraya? Kriter soruyor. Eşittir 0 olanlar. Parantezi kapatıp enter'a basalım. Evet. Bakın burada da şu anda stoğumda yer almayan otomobil markalarını görmüş olduk. Mesela şurada 40 adet Cadillac. Burayı mesela yine dinamik biliyorsunuz. Deminki örnekteki gibi. Burayı 0 yaptığım anda bakın buraya sıralı bir şekilde getiriyor. Mesela şu da sıfırlandı diyelim ki. Daimler. Enter'a bastığım anda bakın buraya hangi otomobilimin 0 stok olduğunu burada gösteriyor. Evet. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi bu Excel 365 fonksiyonu çok kullanışlı. Şimdi ilk fonksiyonumuzu inceledik. Filtre. Daha sonraki videolarda bu tabloda yer alan fonksiyonları da anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.